Yüzyıllar boyunca dalgaların ve İstanbul'un gözlerinden gizlenmiş kayıp bir ada, Vordonisy Adası. Bugün pek çoğumuzun adını bile duymadığı bu ada aslında İstanbul'un tam kıyısında Marmara Denizi'nin derinliklerinde yatıyor. Efsaneler, batık manastır ve 1000 yıldır çözülememiş bir gizem. Vordonisy Adası neden sular altında kaldı? İstanbul'un bu kayıp hazinesi bize geçmişten hangi sırları fısıldıyor? Gelin bu eşsiz yolculukta Vordonisy Adası'nın bilinmeyen hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'daki adalar denilince çoğumuzun aklına Prens Adaları olarak da bilinen 9 ada gelir. Bu adalar Büyükada, Kınalıada, Yassıada, Heybeliada, Sivriada, Burgazada, Sedef Adası, Kaşık Adası ve Tavşan Adası. Ancak pek çok kişi bu adaların dışında yüzyıllar önce sular altında kalmış Vordonisy Adası'nın da İstanbul'un tarihine tanıklık ettiğini bilmez. Bizanslıların Küçükada, Osmanlıların Batık Manastır Kayalıkları ve denizcilerin de Bostancı Kayalıkları adını verdiği Vordonisy Adası, günümüzde Bostancı, Çökenada ve Höreke gibi isimlerle de anılıyor. Büyük Vordonos ve Küçük Vordonos olmak üzere iki adacıktan oluşan ve Dragos ile Küçükyalı arasında Maltepe sahiline 700 metre açığında bulunan Vordonisy Adası İstanbul'a en yakın adadır. Ancak bu ada 1010 yılının Temmuz ayında Bizans İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'i sarsan büyük bir deprem ile çökerek sular altında kaldı ve tarihin derinliklerine gömüldü. Üstünde pek çok arkeolojik eser ve yaşayan insanlarla birlikte denizin altına çekilen bu gizemli ada, çevresindeki diğer adalarda da büyük bir paniğe neden oldu. Fakat yapılan araştırmalarda Vordonisy Adası'nın alüvyonlu bir tabaka üzerine inşa edildiği ve deprem sırasında zemin sıvılaşması nedeniyle çöktüğü düşünülmekte. Diğer adalar ise granit kayalıklar üzerine kurulu olmaları sayesinde oldukça sağlam. Vordonisy Adası Bizans döneminde sürgüne gönderilen din adamları ve kesişlere ev sahipliği yapıyordu ve üzerindeki en önemli yapı Kesiş Fotius tarafından yaptırılan bir manastırdı. Bu manastır karşı kıyıdaki Küçükyalı'da bulunan Satiros Manastırı'nın birebir kopyası olarak inşa edilmiştir. Bu iki manastır dönemin patrikleri olan Fotius ve Ignatius arasındaki dini fikir ayrılıkları sonucu inşa edilmiş ve rekabetin birer simgesi olarak kabul edilmiştir. İddiaya göre Küçükyalı'daki Satiros Manastırı'ndan Vordonisy'ye kadar uzanan gizli tüneller bulunmaktadır. Adanın arkeolojik ve sismik olarak keşfi Bizans'ın tarihi bakımından önemli görülmektedir. Nesilden nesile aktarılsa da zamanla bir şehir efsanesine dönüşen Vordonisy Adası'nın gerçekliği tartışılır durumdaydı. Ancak Fener-Rum Patrikhanesi'nin milattan sonra 500 tarihli İstanbul haritasının yeniden incelenmesiyle ada tekrar fark edilmiş ve 1936 yılında Bizans tarihçisi Semavi Eyice tarafından kayıtlara geçmiştir. 2015 yılında da Maltepe Belediyesi tarafından başlatılan projeler kapsamında Vordonisy Adası'nın turizme kazandırılması ve UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için çalışmalar yürütülmüştür. Bu süreçte dalgıç ekipleri Batık Adanın kalıntılarını belgelemiş ve üzerindeki tarihi manastır kalıntılarının görünürlüğünü incelemiştir. Ancak kalıntılar üzerinde kestane, midye ve benzeri deniz canlıları bulunması nedeniyle ana manastırı tam olarak görebilmenin mümkün olmadığı belirtilmiş. Vordonisy Adası hala denizin altında olsa da izleri görülebiliyor. Eskiden deniz seviyesi daha düşükken adadaki yapılar çok daha belirgindi. Bostancı'dan Büyükada'ya vapurla giderken iki deniz fenerinin yanından geçilir. Vordonisy Adası ismi Çakır olarak bilinen ikinci fenerin altındadır. Sahilde otururken denizde görülen köpüklü alan ise Vordonisy'nin bulunduğu yeri işaret eder.